Operatörlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son aritmetik atama ve arttırma azaltma operatörlerine bakmıştık. Şimdi ise karşılaştırma ve mantık operatörlerine bakacağız. Ek olarak da bitwise operatörlerinden bahsedeceğiz. Neyin nesi diye. Karşılaştırma operatörü. Karşılaştırma operatörleri iki değeri karşılaştırarak sonucu mantıksal doğru ya da yanlış şeklinde geri dönüş yapar. Burada karşılaştırma yapabileceğimiz birkaç tane komut var. Mesela eşit eşittir, eşit değildir, küçüktür, büyüktür, küçük eşittir, büyük eşittir şeklinde. Şimdi bunların hepsine teker teker değinelim. Sonumu kapatayım. Visual Studio'muzu açıyorum. İsterseniz siz yeni bir proje oluşturabilirsiniz. Ben kurs içerikten devam ediyor olacağım. Solution kurs içeriği sağ tıklayıp yeni proje ekliyorum. Buradan consoleapp.net framework şablonunu seçiyorum ve ismine karşılaştırma operatör diyelim. Tamam. Şimdi kod ekranımız geldi. Öteki program JS'leri kapatıyorum kafamız karışmaması için. Buradan nerede bizim karşılaştırma operatör? Buna sağ tıklayalım. Set as startup project diyelim. Toplamda 6 tane karşılaştırma yapabileceğimiz operatör vardı. Bunlar bool yani true false şeklinde değer döndürüyor. O yüzden bir tane bool işlem isimli bir değişken oluşturalım. Bir işlem yapalım. Parantez içerisinde bize 2 tane değer lazım karşılaştırma yapmak için. Hemen 2 tane de değer yazalım. Int a eşittir 15, b eşittir 10 şeklinde oluşturalım. Hatta üçüncü değerimizi de oluşturalım. Bu da c eşittir. Yine 15 olsun. Buraya karşılaştırmak istediğimiz değişkenleri ve nasıl bir karşılaştırma yapacağız onları yazacağız. A değişkeni b eşit mi diye bir kontrol edelim. A eşit eşitse b şeklinde yazdığımız zaman a b'ye eşit mi diye bir kontrol yapacak. Eğer a b'ye eşitse true değilse false şeklinde değer döndürecek. Hatta işlem AB diyelim buna. Hatta ismini değiştirelim. Eşittir AB şeklinde yazalım ki hatta AB'sini büyük yapalım daha iyi anlamak için. Bir tane daha değişken oluşturuyorum. Yine bool. Buna da eşittir. Yanlış yazdık. Eşittir. Bu sefer AC'yi karşılaştıralım. Bu şekilde yazalım. Parantez içerisine A eşit eşitse C'ye şeklinde yazalım. Üstteki A B'ye eşit olmadığı için false değeri döndürecek. Alttaki ise A C'ye eşit olduğu için true değerini döndürecek. Şimdi konsola hemen bunları yazalım. Console.writeLine parantez içerisine eşittir AB şeklinde yazalım. Hatta kullanıcıya daha anlaşılır bir şekilde yazalım. Buraya A eşit eşitse B şeklinde yazalım. Bunun işlemi şeklinde kullanıcıya bilgi verelim. Kopyala yapıştır yapıyorum. CTRL ve sadece şuradaki harfleri değiştiriyorum ve çalıştırıyorum. Ama çalıştırınca tabii ki de hemen kapanacaktır. Hemen console.readk komutunu yazıyorum ki biz herhangi bir şey basmadan program kapanmasın. Şimdi çalıştırdığımız zaman A B'ye eşit olmadığı için false, A C birbirine eşit olduğu için true şeklinde değer döndürdüm. Bir de bunun eşit değildir şeklinde bir komutu var. Bu nasıl oluyor peki? Yine bool eşit değil diyelim buna da. A B şeklinde yazalım. Parantez içerisinde A ünlem işareti eşittir işareti. Sonra B şeklinde yazdığımız zaman A B'ye eşit olmadığı zaman true döndürecek. A B'ye eşit olduğu zaman false döndürecek. Ünlem işaretini yapmak için de shift tuşuna basarken bir tuşuna basıyoruz. Aynı işlemi bool eşit değildir. AC için de yapalım. Onu da A eşit değilse C şeklinde yazalım. Hemen bunları da konsola yazdıralım ve sonucu görelim. Çalıştıralım. Burada gördüğünüz gibi A B'ye eşit olmadığı için false değeri döndürdü. Biz burada eşit mi diye bir kontrol yaptık. Eşit olmadığı için false değeri döndürdü. Aşağıdaki AB işlemimiz bu sefer AB'ye eşit değil mi diye bir kontrol yaptık. Bu sefer AB'ye eşit değilse diye bir kontrol yaptık. Eşit olmadığı için true değeri döndürdü. Aynı şekilde AC işleminde de AC birbirine eşit olduğu için true döndürdü. AC birbirine eşit olduğu için false değeri döndürdü. Eşittir ve eşit değildir komutları bu şekilde. Büyüktür, küçüktür işlemlerimiz var. Bool büyüktür AB diyelim. Parantez içerisine alalım. A büyüktür işareti B şeklinde yazıyorum. Büyüktür işaretini koymak için shift tuşuna basılı tutup genelde Z ile shift'in yanında oluyor. Orada büyüktür küçüktür sembolü olan tuşa basarak
büyüktür işaretini koyabilirsiniz. Burada A B'den büyükse şeklinde bir soru sorduk. A B'den büyük mü? Evet. O zaman true'u döndür. A B'den büyük mü? Hayır. O zaman false döndür. Bir tane kopyalayayım. Aşağıda C işlemi içinde yazalım. Burada A, C birbirine eşit olduğu için yine false değeri döndürecek. Çünkü bizim A'nın C'den daha büyük olması gerekiyor ki true değeri döndürsün. Hemen konsola da yazdıralım. Console.writeLine. Şunları da değiştireyim. Ekstra olarak şu aralara bir tane console.writeLine atacağım. Çünkü birleşik olarak yazıyor. Tamam, şimdi çalıştıralım. A B'den büyük mü? Evet. 15 10'dan büyük. Öyleyse true değeri döndür. A C'den büyük mü? Hayır, ikisi de eşit. O yüzden false değeri döndür. Büyüktür işareti de böyle. Şimdi küçüktür işaretine gelelim. Bu da tam tersi. A B'den küçük mü? Evetse true, değilse false şeklinde değer döndürecek. Bunları da hemen deneyelim. A 15 B 10 olduğu için, yani A B'den küçük olduğu için false değeri döndürecek. A C yine birbirine eşit olduğu için yine false değeri döndürecek. Eğer biz buraya A değil de B yapsaydık true değeri döndürecekti. Çünkü B 10, C'miz de 15 olduğu için. Bunu hemen düzeltelim. Şimdi küçük eşittir ve büyük eşittir komutlarımız var. Bool eşit büyükten başlayalım. Eşittir. A büyük eşittir şeklinde yazıyoruz. Bunda A B'den büyük mü? Ekstra olarak A B'ye eşit mi? False. Burada sadece birisi olması yeterli. Zaten ikisi de aynı anda olamaz. Hem A B'ye büyük olup hem A B'ye eşit olamaz. Bu iki koşuldan birisini sağlarsa true değerini döndürecektir. Ya A B'den büyük olacak ya da A B'ye eşit olacak. A B'den büyük olduğu için true değerini döndürecektir. Aynı işlemi AC için yapalım. AC'den büyük mü? Hayır. Ama AC birbirine eşit olduğu için yine true değerini döndürecektir. Bunları hemen konsolumuza yazdıralım. Çalıştırdığımız zaman ikisi de true değerini döndürmüş olacak. Karşılaştırma operatörlerinde son olarak küçük eşittir var. Bu da yine aynı. Ya küçük olacak ya da eşit olacak. Bu iki koşuldan birisi. Buraya da eşit küçük şeklinde yazalım. Eşittir parantez içerisine A küçük eşittir B şeklinde yazıyoruz. Bu eşit küçük AC, A küçük eşittir C şeklinde yazalım. Burada ilki A B'den büyük olduğu için false, birbirine de eşit olmadığı için false değeri döndürecektir. Buranın cevabı false olacaktır. Aşağıdaki ise AC'den küçük olmadığı için false, AC'ye eşit olduğu için true değeri, yani true cevabını döndürecektir. Bunları hemen konsolumuza yazdıralım ve sonuçları görelim. Start tuşuna bastık. AB hem küçük hem eşit olmadığı için false değeri döndürdü. AC'den küçük olmadığı takdirde eşit olduğu için true değerini döndürdü. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de karşılaştırma operatörünü bu şekilde görmüş olduk. Karşılaştırma operatörlerimiz bu şekilde. Öyleyse bir de mantıksal operatörlere bakalım. Mantıksal operatörler koşullu ifadelerde çalışmak için kullanılır. 3 tane mantıksal operatörümüz var. Aslında karşılaştırma operatörlerini birden fazla kullanmak istediğimiz zaman komutları kullanıyor olacağız. Kod yazarken göstermem daha iyi olacaktır. Daha anlaşılır diye düşünüyorum. O yüzden Visual Studio'muzu açalım. Buradan hemen yeni bir proje oluşturuyorum. Evet, New Project ConsoleApp.NET Framework. İsmine de mantıksal operatör şeklinde yazalım. Fazladan program.js'i kapatıyorum. Öncesinde birkaç tane değişken oluşturarak başlayalım. A eşittir 10 olsun. Virgül B eşittir 50 olsun hadi. Bir tane de C değişkeni yapalım. Bu da ikisinin arasında bir değer yapalım. Bu da 20 olsun hadi. Tamamdır. 3 tane integer tipinde bir değişken oluşturduk. Şimdi mantıksal operatörleri kullanmak için bizim 2 tane karşılaştırma yapmamız gerekiyor ki kullanabilelim. Bool işlem eşittir. Karşılaştırma yapalım. A B'ye eşit mi diye bir soru soralım. Sonrasında bize ikinci bir karşılaştırma daha lazım. Bunu da A C'den büyük mü şeklinde ya da A C'den küçük mü şeklinde yazalım. Şu anda altı kırmızı şekilde yanıyor. Biz bunun arasına V ya da veya şeklinde sembollerimizi eklememiz gerekiyor.
Eğer V işaretini yaparsak sol tarafta bulunan karşılaştırma ile sağ taraftaki karşılaştırmanın ikisinin de true olması gerekiyor ki buradaki sonuç true olsun. Eğer V değil de bu sefer veya yaparsak sol veya sağındaki ikisinden birisinin sadece bir tanesi true olması sonucu true yapmak için yeterli olacaktır. Ama ikisi de false olursa bu sefer false değeri döndürür. Zaten V bir de veya dediğimiz zaman V ikisini kapsıyor. Veya da ikisinden birisi olur şeklinde yorumlayabiliriz. Şimdi biz bunu V yapalım. Hatta işlem V diyelim buna. Bir tane daha bool tipinde bir değişken oluşturalım. Bunun ismine de işlem veya diyelim. Eşittir. Bunda da yine aynı karşılaştırmalar olsun ki daha rahat bir şekilde anlayalım. Konsola yazdıralım hemen. Console.writeLine işlem ve aşağıda da hemen işlem veya şeklinde yazalım. Ekstra olarak kullanıcıya da bu işlemin ne işlem olduğunu belirtelim. Veya işlem şeklinde yazalım. Buraya da veya işlem şeklinde yazalım. En son olarak console.readcare komutunu kullanıyorum. Tamam, çalıştırdığımız zaman buradan projeyi değiştirmemişiz. Hemen değiştirelim onu da. Set as startup project yapıyoruz. Mantıksal operatörü. Şimdi çalıştırdığımız zaman ilkinin false, ikincisinin true olduğunu göreceğiz. İşlemlerimize bir bakalım. Önce A ile B birbirine eşit mi diye kontrol etmişiz. Sonrasında A ve A C'den büyük bir şekilde kontrol etmişiz. Arada V işareti var. İkisinin de true olması gerekiyor ki işlem ve true olsun. Sol taraf false, sağ taraf true. O yüzden burası false döndürdü. Aşağı geldiğimiz zaman işlem veya burada yine sol taraf false, sağ taraf true. Ama ortada veya işareti olduğu için bu iki karşılaştırmadan birisi true olsa yeterli olacağından burası true oldu. Ve veya bu şekilde söylerken biraz garip oluyor ama neyse. Bir de mantıksal operatörlerde tersini alma işlemimiz var. O da herhangi bir bool değişkenini tam tersini alabiliyor. True ise false, false ise true yapabiliyor. Bir de onu deneyelim. Bool işlem ters diyelim. Eşittir. Buna direkt biz buraya true yazalım. En kolayından. Sonrasında console.writeLine buraya da işlem ters şeklinde yazıyoruz. Eğer şimdi çalıştırırsak normal şekilde true yazacaktır. Ama biz işlem tersin başına ünlem koyarsak bu sefer true değil de true'nun tam tersi false değerini yazdıracaktır. İstersek bunu karşılaştırma operatörleri kullandığımız kısımda da yapabiliriz. Mesela buraya ünlem koyarsak buradaki V işlemi ikisi de true istediği için burası true olacak zaten. Burası da true olacak. O yüzden cevabımız true olacaktır işlem V'de. Ya da bunun tersini almak yerine de buraya ünlem koyarak da A, B birbirine eşit değil mi şeklinde soru sorup buradan da true alabilirsiniz. Bu da bir seçenektir. Zaten 3 tane kullanım var. Üçünü de gösterdik. Son olarak bir tane de örnek yapalım. Daha iyi anlaşılması açısından. Şimdi buradaki kısmı yorum satırı haline alıyorum. Kafamız karışmasın. Tamam. Burayı kapatalım. Şimdi 3 tane değişken oluşturalım yine. Int A eşittir 10. Virgül B eşittir 100 olsun. Bir de ne olsun ismi? Şimdiki şeklinde bir değişken oluşturalım. Bu da ikisinin arasında bir değer 60 olsun. Tamam, 3 tane değişken oluşturduk. Şimdi 3 tane değişkenimizi oluşturduk. Buradaki amacımız şimdiki değişkenimiz A ve B değişkenlerin arasında bir değer olduğu zaman true döndürmesi. Şimdiki sayısı A'dan küçükse veya şimdiki sayısı B'den büyükse yani 100'den büyükse false değeri döndürmesi olacak. Bunu yapmak için önce bir bool tipinde bir işlem isimli bir değişken oluşturalım. Buraya bir parantez açalım. Önce şimdiki sayımız A'dan büyük mü şeklinde bir soru sormamız gerekiyor. Şimdiki büyük mü A'dan şeklinde yazalım. Hatta büyük eşittir yapalım. A'ya eşit olduğu zaman da bu işlem true olsun. Sonra bir işlem daha yapmamız gerekiyor. Şimdi biz A ve B'nin arasında bir sayı olunca true olmasını istediğimiz için buraya V işareti yapıyoruz. Hem A'dan büyük olacak hem de B'den küçük olacak. O yüzden V işaretini koyuyoruz buraya. Yeni parantez açtım. Buraya da şimdiki küçükse B'den şeklinde yazıyoruz. Bu da yine küçük eşittir şeklinde yazalım. Sanırsam işlemimiz bu kadar olması lazım. Bir kontrol edelim. Şimdiki büyük eşitse A'dan, şimdiki küçük eşitse B'den şeklinde. Tamam, doğru gibi gözüküyor. Konsola yazdırarak bir deneyelim bakalım. Console.writeLine parantez içerisine bu sefer tırnak açarak başlayalım. Mesaj olarak şimdiki sayısı A ve
B'nin arasında mı şeklinde yazalım. Buraya bir soru işareti koyalım. Hemen bir alt satırına da console.writeLine deyip buraya işlem yazalım. Bu şekilde biraz daha güzel, hoş gözükecek bir mesaj olacaktır. Start'a basalım. Şimdiki sayısı A ve B'nin arasında mı şeklinde gösterdik. 60 sayımız 10 ile 100'ün arasında olduğu için true değeri döndürdü. Biz bu sayıyı mesela 110, 120 yaptığımız zaman bu sefer false değeri gösterecektir. Çünkü 10 ile 100'ün arasında bir değer değil 120. Son olarak arasında değil de dışarısında mı şeklinde bir soru sormak istersek burayı değiştirelim hemen. Dışarısında mı şeklinde yazalım. Eğer arasında değil de bu sefer dışarısında şeklinde işlem yapmak istersek buradaki işlemi tam tersine çevirebiliriz. Çünkü sonuçta 10 ile 100'ün arasında olmayan her sayı dışarısında olacağı için tam tersine alabiliriz ya da buraya ünlem koymak yerine bunu küçük, bunu büyük de yapabiliriz. İkisi de olur. Ama bu sefer V işlemi değil, veya işlemi yapmamız gerekir. Çünkü hem ondan küçük hem de 100'den büyük olamaz. Bu şekilde güncellediğimiz zaman kodumuz şimdiki sayısının A ve B dışında olduğu zaman true'u döndürecektir. Mantıksal operatörler bu şekilde. Son olarak çok kısa bir bitwise operatörlerden bahsedeceğim. Öyleyse ona da bakınıp operatörler konumuzu bitirelim. Bitwise operatörler. Bunu sadece sunumda gözüken kadarıyla anlatacağım. Bit düzeyinde işlem yapan operatörlerdir. Ekranda gözüken tablodaki sayıların binary karşılığı üzerinden bir işlem yapıyoruz burada. AND 2 bitin her ikisi de 1 ise 1 döner. OR 2 bitten en az biri 1 ise 1 döner. XOR 2 bitten yalnızca biri ise 1 döner. NOT bitlerin tersini alır. Sıfırları 1 yapar ve tam tersi. Örnek olarak A5 5'in binary karşılığı 101. 3'ün de binary karşılığı 1. Biz aşağıda int c eşittir A ve B şeklinde bir binary karşılaştırması yapmışız. Burada 101 ile 0 11 arasında tek aynı olan sayıları almış. 1 ile 0 uyumlu değil. 0 ile 1 uyumlu değil. Sadece 1 ile 1 uyumlu. O yüzden 0 0 1 şeklinde yani cevabımızı 1 olarak işlemi 1 olarak tamamlamış bulunmakta. Bitwise operatörleri o kadar da derinlemesine girmemize gerek yok. Sadece böyle bir şey olduğunu bilmeniz şimdilik yeterlidir. Eğer işinize yarayacaksa araştırabilirsiniz. Öyleyse sonraki bölüme geçiş yapalım. Kontrol yapıları.